Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Razi'nin Filozofça Yaşam adlı eserine dair yaptığımız müzakerelere bir ara veriyoruz. Ve sanat tarihi felsefe ilişkisi üzerine gerçekleştirdiğimiz müzakerelerin üçüncüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün Rafael'in Atina Okulu başlıklı freskini analiz edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere ilk olarak Sokrates'in savunması müzakeremizden sonra Sokrates'in ölümü başlıklı David'in tablosunu sizlerle paylaşmıştık. Sonrasında İslam felsefesi açısından da İbn Rüşd'ün tablo içerisinde bulunması sebebiyle önemli olan Giorgioni'nin 3 filozof başlıklı eserini sizlerle müzakere etmiştik. Yine hem felsefe tarihi hem dinler tarihi hem de sanat tarihi açısından büyük bir öneme sahip Rafael'in Atina Okulu freskini sizlerle paylaşacağız, müzakere edeceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız seviniriz. Arkadaşlar müzakeremi 3 aşamalı gerçekleştireceğim. İlk olarak Rafael'in hayatını ve sanat tarihindeki yerini paylaşacağım. Sonrasında tablonun hem felsefe tarihi hem dinler tarihi hem de sanat tarihi açısından önemine değineceğim. Ve son olarak tablodaki figürlerin kimler olduğu ve tablo içerisindeki konumlarını sizlerle analiz edeceğiz. Sizlerin de bu konudaki yorumlarını ve görüşlerini bekliyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle Rafael kim ona bir bakalım. Sonrasında tablomuzu analiz edelim. Raffaello Sanzio da Urbino, kısaca Raffaello Sanzio, 1483 ve 1520 tarihleri arasında yaşadığı düşünülen Rönesans döneminin önde gelen İtalyan ressam ve mimarlarından birisidir. Rafael olarak da bilinen sanatçı kullandığı belirgin şekillerle eserlerinin zenginliği ve yeni Platoncu fikirleri görsel ifadesindeki başarısıyla tanınmaktadır. Michelangelo ve Leonardo da Vinci ile birlikte Rönesans'ın 3 büyük ustasından birisi olarak kabul edilir. Hatırlayacağınız üzere Giorgioni de aslında Rafael'in yaşadığı dönemde yaşayan ünlü bir ressam olarak karşımızda. Ama ortak özellikle şu arkadaşlar, erken yaşta hayata veda etmeleri. Bildiğiniz üzere Giorgioni de 40'lı yaşlara varmadan hayatını kaybetmişti. Rafael son derece üretken bir sanatçı olup genellikle büyük bir atölyede çalışırdı. En ünlü eserlerinden biri olan Atina Okulu bugün Vatikan'da Stanza delle Signatura'da bulunmakta. Rafael'in Roma'da yaptığı çalışmaları ve atölyesindeki çizimlerinin çoğu maalesef kaybolmuş. Sanatı Roma dışında yaptığı eserlerden ziyade ortak çalışmaları olan gravürlerle tanınıyor arkadaşlar. Ölümünden sonra Rafael'in sakin ve uyumlu tarzı büyük bir örnek olarak takdir edilmiş. Hatta kendi dönemindeki Michelangelo'nun uzun bir süre Rafael'in gölgesinde kaldığı ifade edilmiştir. Sanat kariyeri 3 aşama ve tarza ayrılıyor. Kariyerinde önce Umbria'daki erken yılları, ardından 1504 ve 1508 yıllar arasında Floransa'da 4 yıl boyunca yerel sanat geleneğini benimsediği dönem ve sonrasında da Roma'da papalar ve onların yakın çevresi için çalıştığı yoğun ve başarılı 12 yıllık bir dönem ifade edilebilir. Bu süre zarfında Rafael'in tarzı ve kullandığı temalar değişim geçirmiş ve en uç noktasına, en ileri noktasına ulaşmıştır. Atina Okulu başlıklı eseri incelemeye başladığımızda öncelikle bunun bir tablo olmadığını, bir fresk olduğunu vurgulamamız lazım. Bilindiği üzere fresk sıva üzerine yapılmış duvar resimlerine deniyor arkadaşlar. Ve bu usulde yapılan eserlerde boyalar sıvanın içerisine geçerek kalınca bir renkli tabak oluşturduğundan verilmek istenen tema açıkça ortaya çıkmaktadır. Atina Okulu başlıklı fresk 1509 ve 1511 yıllar arasında Vatikan'daki papalık odalarından birisinde ortaya konuluyor. O dönemin papası Papa II. Julius, Rafael'i hiç fresk çalışması olmamasına rağmen sanatçıyı tek yetkili olarak papalık odalarının süslemelerinde görevlendiriyor. Rafael eserinde mimari perspektif kullanımıyla bir derinlik hissi yaratıyor ve mekanı daha gerçekçi kullanıyor. Bu perspektif tekniği tablonun büyüklüğünü ve etkisini de arttırıyor. Bu fresk figürleri, zarif pozları, hareket duygusu ve ifadeleriyle sanat tarihinde eşsiz bir konuma sahip. Rafael her figürü dikkatlice tasarlıyor ve onlara tablo içerisinde derin bir canlılık katıyor arkadaşlar. Bu eserdeki figürler antik Yunan felsefesinin önde gelen isimlerini ve farklı ekollerden temsilcileri içeriyor. Tablonun kompozisyonu büyük bir etkiye sahip ve insanda anıtsal bir his ortaya koyuyor. Merkezi boşluk, figürlerin gruplar halinde tasviri ve onların birbirleriyle olan etkileşim içindeki konumları tablonun eşsiz konumunu sanat tarihi açısından bizlere
görsel olarak ortaya koyuyor. Rafael'in tasarladığı odanın dört duvarında beşeri bilimleri tasvir eden 4 fresk mevcuttur. Birinde felsefe, karşısında teoloji yani ilahiyat, diğer 2 duvarında ise şiir ve adalet freskleri ortaya konmuş. Beşeri bilimlerin bu 4 dalı burada sembolize edilmiş ve teoloji beşeri bilimlerle eşit olarak sunulmuştur. Bu o dönemki kilisenin anlayışı noktasında da önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Eserde antik Yunan düşünürleri ve filozoflarına yer verilse de Rafael bu figürleri Roma dönemi mimarisi içerisinde resmetmiştir. Buradan hareketle eser antik Yunan ve Roma sanatının yeniden yorumlanıp vücut bulduğu yeniden doğuş olarak telendirilen Rönesans döneminin klasik ruhunu yansıtıyor şeklinde yorumlar yapılmıştır. Rafael'in filozofları tablonun içerisindeki figüre etme biçimi onun felsefe tarihine olan vukufiyetini de bizlere göstermekte. Tablonun tam merkezinde düşünce tarihinin eşsiz filozofu Platon ve onun öğrencisi Aristoteles yer alıyor. Aslında merkeze Platon ve Aristoteles'in alınması dikkatleri o noktaya çekmek için kullanılan bir yöntem olarak ifade edilmiş. Rafael eserinde Platon'u Leonardo da Vinci'nin yaşlı görüntüsüyle tasvir ediyor ve Platon'un eli göğü işaret ediyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Platon'un göğü işaret etmesi aslında onun felsefi sistemine de bir gönderge taşıyor. Zira Platon'a göre bilginin kaynağı gökler, yani idealist bir bakış açısı, idealist bir felsefe. Ve Platon'un elinde Timaios diyaloğunun olduğunu görüyoruz. Daha genç ve Medisilerin mimarı olarak ünlenen Sangallo ile tasvir ettiği Aristoteles ise yeri işaret ediyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Aristoteles'in düşünce biçimi Platon'un fikirlerinden biraz daha farklı. Yeri işaret etmesi gerçekliğe doğrudan realizme olan vurguyu aslında burada bize tasvir ediyor. Bu konuyla ilgili de Platon ve Aristoteles ile ilgili kim kimdir videolarımıza daha detaylı bilgi için bakabilirsiniz. Şimdi bu iki filozofun kıyafetlerine baktığımızda da yine Rafael'in bir göndergesini görebiliyoruz. Zira Platon kırmızı ve mor bir kıyafetle karşımızda, Aristoteles ise mavi ve kahverengi bir kıyafetle sunulması aslında onların felsefi sistemlerine de işaret ediyor. Zira kırmızı ateş, mor da havaya, yani ağırlığı olmayan iki nesneye, aynı şekilde mavi suya, kahverengi de toprağa işaret ettiği için bunların da ağırlığı olan nesneleri işaret ettiği söylenerek birisinin idealist yönüne, diğerinin de realist düşünce biçimine, gerçekçi düşünce biçimine vurgu yapıldığı bu noktada ifade edilmiş. Freskin iki ana karakteri Platon ve Aristoteles. Freski ortadan ikiye böldüğümüz zaman Platon'un tarafında kalanlar daha çok Platon'un görüşlerine yakın olanlar olarak ifade edilmiş. Aristoteles'in tarafında kalanlarsa Aristoteles'e yakın olan düşünürler ve filozoflar olarak tasvir edilmiş. Şimdi tablodaki diğer figürlere baktığımız zaman Platon'un tarafında hemen Sokrates'i görüyoruz ve orada Sokrates elleriyle bir takım açıklamalar yapıyor karşısındaki kişilere. Bildiğiniz üzere Sokrates gençleri yoldan çıkartmak ve tanrılara karşı gelmek suçlamalarıyla idama mahkum edilmişti. Ve aslında Platon'un da hocası Sokrates. Burada Sokrates'in Platon tarafında yer aldığını görebiliyoruz. Rafael'in Sokrates'i figüre ederken antik dönemden kalan bir büstü kullandığı ifade edilmiş arkadaşlar. Pisagor'u ise öğrencilerin arasında görüyoruz ve ön planda duruyor. Pisagor'un hemen önünde yer alan küçük tabloda Pisagor'un müzik ve matematik üzerine teorilerini gözlemleyebiliyoruz. Pisagor matematik alanında ve bilimsel keşifleriyle bilinse bile ayrıca tenasüh düşüncesine, ruh göçüne inandığı için yine Platon'un tarafında yer alan düşünürlerden, filozoflardan birisi olarak ifade edilmiş. Şimdi Miletli Anaximandros Pisagor'un hemen arkasında eğilmiş yazdıklarına bakıyor. Bu figürün üstünde ise kılık kıyafetinden İbn Rüşd olduğu ifade edilen figürü görüyoruz. İbn Rüşd burada Platon'un tarafında çizimlenmiş. Aslında İbn Rüşd'ün felsefe tarihindeki konumuna baktığımız zaman Aristoteles şarihi olarak dikkat çektiğini görüyoruz. Ancak siyaset felsefesiyle ilgili olarak Platon'un eserleriyle de ilgili de bir takım çalışmalar yaptığı için zannedersem bundan dolayı Platon'un tarafında gösteriliyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Neden bu tabloda özellikle İbn Rüşd'ün yer aldığına bakacak olursak aslında Rönesans'ın öncülerinden birisinin de İbn Rüşd'ün olduğunu görebiliyoruz. Bunu niçin söylüyoruz? Çünkü
felsefe ve din ilişkisi ya da din bilim ilişkisi noktasında İbn Rüşd'ün ortaya koyduğu sistem kendisinden sonra pek çok düşünürü etkilemiş ve bundan dolayı da Batı düşüncesinin gelişiminde İbn Rüşd önemli bir konumda tablolarda, kitaplarda, eserlerde hep zikredilen bir filozof olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında İslam felsefesinin aydınlanma düşüncesine olan katkısını Giorgione'nin 3 Filozof adlı eserinden de hatırlayacaksınız bizlere göstermekte arkadaşlar. Şimdi resmin alt tarafında izleyiciye göre solda en sondaki iki figürden sütun kaidesi üzerinde bir şeyler yazarken tasvir edilen figür ise Epikür olarak karşımıza çıkıyor. Karşısındaki beyaz sakallı yaşlı figür ise Kıbrıslı Zenon olarak ifade edilmiş. Burada Epikür'le ilgili iki önemli husus var. Birisi kötülük problemiyle ilgili ortaya koyduğu düşünce biçimi ve ahlak konusundaki görüşleri önem arz ediyor. Ve yine bu da Platon'un tarafında figüre edilen filozoflar. Şimdi Pisagor'un simetrik olarak diğer tarafında duran Öklit bir pergelle bir şeyi göstererek eğilmiş durumda ve genç öğrencileri başında onu dikkatle izlemekte. Bu figürün Aristoteles tarafında yer alması ise onun somut teoriler olan ilgisinden olduğu söylenmiş. Öklid'in Mimar Bramante model alınarak figür edildiği de ifade edilmiş arkadaşlar. Büyük matematikçi ve gökbilimci Batlamyus bakan kişiye dönmüş bir şekilde Öklid'in hemen yanında sarı bir kıyafet ve elinde bir yer küreyle duruyor. Önünde yine gök küresi tutan sakallı adamın ise gökbilimci Zerdüşt olduğu ifade edilmiş. İlginç bir şekilde Zerdüşt'ün yanında duran ve bakan kişiye göz ucuyla temas eden kişi ise Rafael'in kendisinden başka birisi değil. Ve bu freskte direkt gözlemciye bakan tek figür aslında Rafael'in ta kendisi arkadaşlar. Merdivenlerde bulunan ve yaşlı bir kişilik olarak figür edilen filozof ise Diyojen, Sinoplu Diyojen. Bu Kinik felsefesinin kurucusu ve ahlak ve toplumsal geleneklere dair eleştirel fikirleriyle öne çıkan bir düşünür arkadaşlar. Bilindiği üzere Diyojen toplumdan uzaklaşmayı ve bir fıçı içerisinde, yoksulluk içerisinde yaşamayı seçen bir filozof olarak ifade ediliyor. Eserde dikkat çeken figürlerden birisi de ön planda duran, eli kafasında düşünen bir filozof. Bu aslında Rafael'in ilk çizimlerinde, taslak planlarında yok. Freske de sonradan eklendiği söylenen bir çizim. Bu figürün ağlayan filozof olarak ifade edilen Sokrat öncesi Yunan filozofu Heraklit'i temsil ettiği söylenmiştir. Diğer figürler başkalarıyla iletişim halindeyken o yalnız bir figür olarak karşımıza duruyor. Atina okulu freskindeki diğer filozofların kimler olduğu, duruş ve konumlandırma biçimlerinin neye işaret ettiğine dair detaylı bir açıklama maalesef elimizde yok. Hatta bunlarla ilgili yapılan pek çok yorumun da varsayıma dayalı olduğunu ifade edebiliriz. Konuyu komplike bir hale getirmek için Vasari'nin çabalarından itibaren bazıları tablodaki figürlere birden fazla kimlikte atfetmiştir arkadaşlar. Sonuç olarak Rafael'in Atina okulu başlıklı bu freski insanlığa ilham vermeye devam ediyor. Dinler tarihi, felsefe tarihi ve sanat tarihi açısından her gün yeni tartışmaların konusu olan bu fresk aslında İslam felsefesinde din bilim ilişkisini Faslul Makal adlı eserinde çok rasyonel bir temele dayandıran ve sonrasında aydınlanma düşüncesine de büyük bir etkisi olduğu söylenen İbn Rüşd'ün de yer alması nedeniyle İslam felsefesi açısından da her daim gündemde tutulması, tartışılması ve göz önünde bulundurulması gereken bir eser arkadaşlar. Dikkat ederseniz aydınlanma düşüncesine sahip filozoflar, düşünürler ve sanatçılar İslam felsefesinin Batı düşüncesine olan katkısını her daim mutlaka vurguluyorlar. Ve bu noktada sizler de eğer İbn Rüşd'ü ve düşüncelerini merak ediyorsanız bizim Faslul Makal başlıklı çevirimize ve YouTube'da da felsefe ve din ilişkisine dair İbn Rüşd merkezli yaptığımız video oynatma listesine bakabilirsiniz. Son olarak sizlerin de bu freskle ilgili, Atina okulu ile ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi yorum bölümüne bekliyorum. Onun dışında da eğer analiz edilmesini istediğiniz tablolar varsa onları da bizlere bildirirseniz ileriki çalışmalarımıza onları da dahil ederiz. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.